Gaius Julius Caesar'ın bir tane Triumph hazırlanıyor İspanya'da yaptıklarından dolayı ama abi Senato adamdan o kadar nefret ediyor ki artık. Yani adamın ya Triumph gösterisi bulunacak ya konsül olacak, tamam mı? İkisi arasında bırakıyorlar adamı. Vay. Tamam mı? Yani Triumph yapabilmesi için Roma'ya genel olarak girmesi lazım ama genel olarak girdikten sonra işlemlerin bitmesi falan adam konsül olamıyor. Ya da o zafer töreni Triumph'ı yapmayacak, konsül olabilecek. Tamam mı? Onun içine tek başına girmesi gerekiyor. Hangisini şey yapıyor? Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldik. Geldik. Siz de hoş geldiniz. Yine Aras ve Nihat'la karşınızdayız. Roma'dan devam edeceğiz. Aynen. Biliyorsunuz bu ara bir Roma'ya ve Gaius Julius Caesar'a anlatma eğilimine girdik. Zaten böyle bir konseptle devam ediyoruz bu ara. Biz daha çok uzun süre Roma anlatacağız. Ben Roma de aslında anlatırız söyleyeceğim. Yok, başka konular da olacak da Roma güzel konu, detaylı konu ve önemli bir noktada. Çünkü tüm dünyanın tarihinin, siyasetinin, hukukunun, hatta bilim kurgularının bile temelinde Roma İmparatorluğu ve Roma Cumhuriyeti var. Aynen öyle. Ve onların yaşadığı sorunları da hala yaşıyoruz. Aynen öyle. Aynı sorunları aynı şekilde yaşayıp, aynı şekilde çözemeyerek, aynı şekilde çökerek tamamlıyoruz. Aynen. Yani devletler de aynı şekilde gidiyor, bitiyor. Şimdi yavrum benim sana bir sorum var. Sevgili Aras Hocam Efendimiz. Buyur evladım. Şimdi geçenki videolarda anlattın Pompei Magnus şöyle, Pompei Magnus böyle. Kim bu Pompei Magnus? Şimdi aslında Pompei Magnus'u ayrı bir videoda çekmek lazım çünkü büyük bir adam. Çok büyük bir komutan bir kere her şeyin başında. O yüzden adı Magnus zaten. Evet zaten Magnus. Ya şimdi bu Magnus mesela buna gelen bu Magnus aslında Alexander the Great'teki Magnus. Yani onlar büyük. Yani Alexander'le, İskender'le karşılaştırıyorlar Pompei'yi. O kadar derecede sağlam bir adam. Bu adamın hayatında yaptığı tek bir hata var. Hayatında kaybettiği tek bir savaş var. Onu da Sezar'a karşı kaybediyor zaten. Ve aceleciliği yüzünden kaybediyor. Neyse öncelikle şunu anlatalım. Şimdi bu adam hiçbir zaman tam anlamıyla soylu değil. Bunun babası Pompei Strabo. O da çok sağlam bir general. Çok sağlam bir asker. Onun yanında çok küçük yaştan itibaren zaten askeri ortamlarda bulunuyor ve askerin içerisinde zaten pişen bir adam. Askeri disipline, ordu düzenine, onlarla birlikte yaşamaya, sürekli olarak seferde bulunmaya alışmış bir adam. Dolayısıyla aslında bu noktada adamın zaten hani yetiştiği şey itibariyle evet beklersin ki bu adam iyi bir general, yetenekli bir adamsa çıkar, biliyor. Pompei Magnus'un en büyük sıkıntısı berbat bir siyasetçi oluşu. Yani ne kadar becerikli bir askerse o derecede de kötü bir aslında siyaset adamı. Bunu da zaten artık hani hayatının ileriki noktalarında bir noktada hayatıyla ödeyecek. Hem de kayınbiraderi Gaius Julius Caesar'ın elinden. Şimdi bu adam aslında dediğim gibi tam soylu değil. Picenium dediğimiz bir yer var. Orta İtalya. Orada zaten o zamanlar yaşayan bir kabile var. Orada doğan bir adam. Yani o dönemlerde doğrudan Roma'nın ve Roma şehir sınırlarının içerisinde doğmamış aristokratlara tam aristokrat gözüyle bakmıyorlar. Pompei Magnus da Sulla'nın yanında yer alarak aslında kendisine böyle aristokraside daha böyle yüksek bir yer edinmeye çalışıyor ama bunu başaramıyor. Hiçbir zaman için bu adama böyle gerekli beklediği derecede ehemmiyeti ve nasıl söyleyeyim? Hani hep bir dışlanma var. Dışlanma var. Yabancı muamelesi ediyor. Hani bu bahsetmiştik ya daha önceki videoda. Eğer Latin değilsen yani o Roma'nın etrafındaki Latium bölgesinden değilsen sana yabancı muamelesi yani evet. İtalyan yarımadasında olsan bile tabii. Hatta demiştik değil mi hani Dost kabileler hani bu Soki dedikleri. Yani o şeyde olsan bile aslında tam anlamıyla bir şey değilsin yani. Tabii. Ya şöyle bir şey var. Şu konsepti de bilmemiz lazım. Mesela hani işte hep böyle kırmızıya boyarız ya mesela İtalya çizgisini. Aslında Roma imparatorluk düzenine geçene kadar orası hiçbir zaman tam anlamıyla kırmızı değil. Pek çok bölgede hala Roma senatosunun doğrudan yönetimi yok. Kabileleri ve satraplıklar, işte efendime söyleyeyim ona bağlı devletler falan filan var. Bunların hepsi kabile. O bütün İtalya böyle cümbür cemaat mermer olmuş. Her yer böyle acayip gelişmiş vaziyette değil. Dağlık bölge, bataklık bölge falan filan çok fazla var. Pompei Magnus da buradan geliyor. Şimdi Pompei Magnus'un kariyeri ilk olarak Sulla'ya vermiş olduğu destekle başlıyor. Sulla adına bir ordu toplamayı başarıyor ve bu orduyla karşısına Senato'nun göndermiş olduğu orduları yenerek Sulla ile beraber Roma'ya giriyorlar ve bu adamın askeri kariyeri başlamış oluyor. Daha henüz 20'li yaşlarında bu adama doğrudan Roma kasabı ünvanı veriyorlar. Tamam mı? Yani sağlam adam yani sonuçta ama girdiği vakitte çok ciddi kanlı eylemlere imza atıyor ordusuyla birlikte. Dediğim gibi aristokrasinin içerisinde üstün bir yere edinmeye çalışıyor. Bunu Sulla'yı destekleyerek yapıyor. Öldürdükleri adamlar kimler? Yine aristokratlar. Tamam mı? Yani Roma'nın içerisinde bulunmuş olduğu karmaşayı buradan anlayın. Daha sonrasında Sulla isyanları bastırma ve daha fazla toprak kazansın diye Magnus'u Afrika'ya gönderiyor.
Magnus burada da başarılı oluyor. Afrika'da ciddi miktarda ganimet ve toprak elde ettikten sonra Roma'ya geri dönüyor ve bu adam için bir triumph yapıyorlar. Yani zafer töreni. Ya işte böyle yüzlerini kırmızıya boyuyorlar. Böyle önden ganimetler geliyor. İşte ele geçirdikleri köleler. Ondan sonra işte savaş şeyleri. Bunların hepsi böyle bir tren halinde geliyor. En son ya, ünlü bir tane film vardı çok eski. 1950'ler 30'larda bir film var böyle. Roma İmparatorluğu işte giriş yapıyor Roma. Böyle bir büyük bir giriş yapıyor. O girişin sahnesi gibi. Girişin sahnesi gibi. Bu arada bu anlattığım filmin de bir hikayesi var. Ben bir ara aslında ona değiniriz, bir canlı yayında olur bu. Az da stüdyosunu batırıyor, yapım stüdyosunu. O kadar para harcıyorlar o dönemde. Ben muydu acaba? Değil. Ben Hur değil de başka. Kleopatra ile alakalı. Sezar falan da var işte. Bayağı Roma. Bayağı sahneler, ekipmanlar, kıyafetler. Zaten ekip MGM batıyor az da. Evet. Epik filmler diyorlar zaten. Yani o dönemde inanılmaz bahsettiğin Magnus'un dönüşündeki mevzu da aslında onun gibi yani. Böyle bayağı şaşa var o şeylerde. Gösteri yürüyüşlerinde. Sonrasında ya şöyle bir şey var. Mesela Gaius Julius Caesar'ın bir tane triumph hazırlanıyor. İspanya'da yaptıklarından dolayı ama abi Senato adamdan o kadar nefret ediyor ki artık. Yani adamın ya triumph gösterisi bulunacak ya konsül olacak, tamam mı? İkisi arasında bırakıyorlar adamı. Tamam mı? Yani triumph yapabilmesi için Roma'ya genel olarak girmesi lazım ama genel olarak girdikten sonra işlemlerin bitmesi falan adam konsül olamıyor. Ya da o zafer töreni triumph'ı yapmayacak, konsül olabilecek. Tamam mı? Onun içine tek başına girmesi gerekiyor. Hangisini yapıyor? Triumph olmuyor, yapmıyor, düzenlemiyor. Konsül olarak giriyor. Konsül olarak gücü seçiyor yani. Gücü seçiyor ve sonra yani veriyor kırbacı. Bu arada literally kırbaçlatıyor. Neyse şimdi. Yani ben olsam ben de aynısını yaparım. Şeye gerek yok ya. Hava atmak yerine gerçek gücü ele geçirmek daha mantıklı. İşte Pompey Magnus bu kafada bir arkadaş değil, tamam mı? Yani ama bence bak burada sen anlattın ya şimdi Pompey tam bir Romalı olarak gözükmediği için çok uğraşıyor nüfuz edemiyor. Yani bence bir süre sonra hani artık karizma olsa bile pek kurtarmıyor. Çünkü sen hani sınıf olarak bir kere zaten o klasmanda alınmıyorsun. Ya mesela onda Gaius Julius Caesar'ın bir anlatısı var. Diyor ki ya bu adam elinin altındaki gücün farkında değil. Çünkü bir yerde Pompey Magnus bir seferden döndüğünde İtalya'ya ordularını anında terhis ediyor. İspanya seferinden döndüğü vakit, İspanya seferi de şu, İspanya bölgesinde Sertorius diye bir tane Romalı general senatoya isyan ediyor. Ve çok ciddi bir isyan bu arada. Hani bayağı sağlam, elinin altında lejyonerler falan filan var. Şimdi Sertorius'a karşı bir sefere gönderiyorlar bunu ve Pompey Magnus bunu da başarıyor. Başarmasıyla kalmıyor, bir de İspanya'ya hazır gitmişken diyor. Hani şöyle bir ilerleyelim falan filan. İspanya'nın çok büyük bir kısmını da ele geçiriyor. Oradan da dönüşü işte zafer töreniyle oluyor. Buradan dönüşü sırasında işte Gaius Julius Caesar diyor ki abi bu adam İtalya sınırlarına girer girmez, yani o bildiğimiz İtalya sınırlarına girer girmez orduyu terhis ediyor. Diyor ki abi bu adam bence sahip olduğu gücün ve kuvvetin farkında değil. Gaius Julius Caesar'ın aklına orada kurt düşüyor. Diyor ki abi bu adam asla bunlara yaranamaz. Bu adamı aklısına bir potansiyel müttefik olarak yazıyor. Şimdi Pompey Magnus bundan bir süre sonra da aslında Spartaküs'e karşı yapılacak olan seferde yer alıyor. Kimin yanında? Crassus'un yanında. Licinius Crassus kimdir? Arkadaşlar bu adam bir emlak kralı. Bu adam aslında bir şövalye. Equites dediğimiz. Roma'da bir nevi şeylerle soylu bir yani sınıfın şeyi. Soylu bir sınıf, en üst soyluların bir altı. Yani şövalye işte. Yani aslında bunlar ne tam anlamıyla plebler, bunlar ne tam anlamıyla patriciler, bunlar equites dediğimiz şövalye sınıfına dahil olan adamlardan bir tanesi. Tam şövalye demeyelim. Tam yani değil işte yani. Yani Roma'da o dönemde süvari sayısı çok az. Süvari şeyi. Zaten bir süvari kültürü yok da orada kendi atıyla gelip savaşacak adam sayısı çok az. Bunda sadece belli geliri olan belli ailelerin şeyleri yapabiliyor. Aynen. Çocukları yapabiliyor. Bir de Crassus'un şöyle bir özelliği de var. O sırada Roma'da polismiş, itfaiyeymiş böyle şeyler yok. Aynen. Yani orada herkes kendi güvenliğini kendi sağlıyor. Veya evin mi yanıyor? Bu Crassus şeyle geliyor, adamlarıyla geliyor ve seninle pazarlık yapıyor. Aynen, evin yanarken. Evin yanarken pazarlık yapıyor. 30 lira mı 40 lira mı? 30 lira mı 40 lira mı? Sen bu pazarlığı zaman yani yaptın yapamadın. Adam gidiyor itfaiyeleriyle beraber senin evini yanmaya bırakıyor. Aynen. Ondan sonra da evin mi yanıyor? O yanan evi de 5 liraya alıyor senin evinden. Yani böyle bir emlak krallığında böyle şey yapıyor, gelişiyor ve uzun süre neredeyse değil mi? Roma'nın en zengin adamı. Evet, Roma'nın en zengin adamı oluyor. Zaten bu yüzden mesela şeye karşı Spartaküs'ün yaratmış olduğu o karışıklığa karşı
gelebilmesinin sebebi de bu. Çünkü Krasos'un çok parası var ve lejyonları o yaratabilecek, ordu çıkartabilecek, elinde o kadar parası olan tek adam bu herif ve zaten bunu da sonuna kadar kullanacak. Yani Spartaküs'e karşı, hatta diziyi de izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bu adam aynı zamanda Kursus Honorum'da ilerleme fırsatı da buluyor böylelikle. Yani nedir? Asker oluyor ve asker olarak kendisini kanıtlaması lazım. Spartaküs'e karşı göstermiş olduğu mücadelede aslında çok ciddi başarı sağlıyor. Bu arada çok da kanlı oluyor isyanı bastırmaları ama abi bu olayı Pompey Magnus bir şekilde ele geçirmeye başarıyor. Çünkü Spartaküs'ün asıl hedefi ne? Abi diyor ki abi biz hiç güney inmeyelim. Biz Alplerden arka kapıdan arazi olalım diyor. Ve bu amaçla kuzeye doğru ilerlerken Pompey Magnus bunların önünü kesiyor. Ve orduyu kılıçtan geçiriyor, hepsini öldürüyor. Hatta biliyorsun meşhur olay hepsini bütün bir şeyi çarmıha geriyor. Bütün bir o Campagna yolu diye mi geçiyor o yolun adı? Yani, öyle bir yol var. O yolun tamamına böyle 10 metre aralıklarla dikiyorlar. Yani 10 metre aralık da çok kısa bu arada yani. Hani çünkü çok fazla adam yapıyorlar, çarmıha geriyorlar. Evet, o bayağı ünlü bir olay. Bayağı ünlü bir olay ve bu olay bu arada hani aslında isyanı bastıran Krasus olmasına rağmen halkın gözünde bu işi başaran adam Pompey Magnus gibi gözükmeye başlıyor. Krasus yani. 10 muharebelerden birini kaybediyordu diye. Kaybediyor. İlk muharebeyi kaybediyor. Yani o da büyük bir prestij kaybı. Evet. Köle ordusuna karşı kaybetti. Evet. Bu arada o çarmıha geldiği adamları tabii öldürmüyor. Öldürerek asmıyor. Canlı asıyor. Kargalara yem etmek ve orada ölmelerini sağlamak aslında. Yani yaralayıp çarmıha girip orada bırakıyor. Tabii. Ve canlı orada insanlar kan kaybı, açlık, susuzluk, güneş derken ölüyor. Yani büyük bir şey var aslında orada. Yani Roma hukuku da bir yere kadar. Evet yani adam diyor ki bokunu da çıkarmayın. Zaten Hazreti İsa anlatısında anlatıldığı gibi değil. O çarmıha gerildiğin vakit öyle birkaç saatte ölmüyorsun. Günlerce ölüyorsun. Yani uzun bir zamanda ölüyorsun. Şimdi hatta çok ünlüdür orada. Kargaların gelip gözünü kulağını oyması hikayesi yani gerçektir ve hakikaten de kargalar, kuzgunlar ve değişik kuşlar hani göz oyar açlıktan. Gelirler yaparlar. Aynen. Şimdi bundan sonrasında Pompei'in o dönemdeki popülaritesi iyicene artık tavan yapıyor. Neden? Çünkü bu adam İspanya'ya gitti, kazandı, onu yaptı, bunu yaptı falan filan. Bu dönemde işte mesela Gaius Julius'un da dediğimiz gibi korsanlar kaçırılmasına neden olan Akdeniz'de çok ciddi bir korsan sorunu var. Bu korsan şimdi o dönemin önceki deniz savaşlarını da bir kısaca anlatmamız lazım. Arkadaşlar hani şu arkamda görmüş olduğunuz gemiler yok tabii o zamanlar. Yani trirem dediğimiz aslında küreklerle çekilen tek bir tane yelkenli olan ve darlıklı olarak bordalama üzerine kurulu bir Kadırgalar bunlar ve ya. Şeyle yani hani kürekçilerle genelde giden bir durum. Aynen. Ve bordalama usulü oluyor bu işler. Bordalama nedir? Yani iki gemi yan yana geliyor. Ondan sonra kim kime dumduma. Göğüs göğüse savaş. Ağırlık olarak bunun üzerine dönüyor. Dolayısıyla buraya adam gibi bir lejyoner ve lejyon atamak gerekiyor. Senato'da aslında Pompey Magnus'a diktatör ünvanı vermiyor ama diktatörü çok yakın başka bir ünvan veriyor. Ve diyorlar ki Pompey Magnus'a git Akdeniz'deki korsan sorununu çöz. Ve Pompey Magnus bu yanılmıyorsam 3 ay içerisinde imkansızı başararak Akdeniz'deki bütün korsan sorununu düzeltmeyi başarıyor. Ancak tabii ki kendisinde verilmiş olan olağanüstü yetkilerden dolayı son derece memnun, hoşnut. Asya Minör diyorlar o zamanlar Anadolu'ya. Küçük Asya. Adam da diyor ki abi hazır gelmişken burada bir tane Mithridates var. Bu sorun bir türlü çözülemiyor. 6. Mithridates hala Roma'ya çok büyük bir tehdit. Ben diyor buraya gelmişken bir hazır diyor şu Asya'ya yani Anadolu'ya bir düzen vereyim. Abi karaya çıkıyor ve Mithridates'le savaşmaya başlıyor. Mithridates o güne kadar yenilmemiş olan, kimsenin yenemediği Mithridates'i yenmeyi başarıyor. Hatta Mithridates bunun sonunda intihar ediyor. Çünkü hani tamamıyla Roma'ya bağlanıyor Pontus. Ondan sonra buradaki bütün şeylere kendisi bir aristokratların yanındaki generalleri o çok önemli. Kendi altındaki generallere Mithridates'in topraklarını paylaştırıyor ve sefere devam ediyor. Yani hani bunu da elde ettik tamam artık hadi buradan geri döneyim demiyor Pompey Magnus. Mevzuya devam ediyor. Abi bir su içmem lazım. Yani bir nevi doğuda kendi krallığını kuruyor yani. Tabii doğuda kendi krallığını kurmakla kalmıyor. Daha sonra bu bölgede de facto olarak. Peki bu yani generallere toprak paylaşımını senatoya danışarak mı yapıyor? Hayır işte zaten kendi inisiyatifiyle yapıyor. Zaten buradan patlayacak. O zaman olay. Tam bir krallık gibi yapıyor. İşte zaten senatonun elini buradan da sıkıştırıyor. Zaten Pompey Magnus'un bunu bilerek yaptığını düşünüyoruz. Mesela çünkü zaten haber de gitmiyor. Şimdi bu adam buraya bunu gidiyor da bu adamın bu işleri yapması bir yıldan aslında müthiş derecede kısa zamana göre. Yani bir askerin gidip Akdeniz'deki korsanları temizlemesi,
Oradan Asya Minör'e çıkıp yani Anadolu'ya çıkıp orada Mithridates'i dize getirmesi. Sonra oradan geri dönüyor. Oradan güneye iniyor. İç Anadolu bölgesinde bir Suriye'de hani o hepimizin oyunlardan tanıdığı Seleukid İmparatorluğu var ya. Seleukidleri yeniyor. Oraları da Roma'ya bağlıyor. Ki onlar da onu hemen söyle bilmeyenler için yani bu Büyük İskender'in komutanlarından biri olan Seleukus'un şeyidir. Büyük İskender öldükten sonra kurduğu oradaki şeydir. İmparatorluktur. Yani aynen. Düşün Büyük İskender'in aslında bir nevi kalıntılarını fethediyor. Bununla da yetinmiyor. Yahudi bölgesine kadar ilerliyor. Yani dediğimiz gibi şimdiye kadar Anadolu'yu, Suriye'yi, Karadeniz'i kattı. Oradan da Judea'ya gidiyor. Orada o zamanlar bir tane Yahudi krallığı var. Onları da Roma'ya bağlıyor ki daha sonra bu tahmin edeceğiniz üzere İsa'ya kadar gidecek olan olayların başlangıcı. Onu dinler tarihinde anlattık. Orada çok meşhur şeyler var. Kıyamet gibi bir isyan var Yahudilerin yaptığı. Ona gidecek olan sürecin başlangıcı oraya Pompei Magnus'un gelmesi. Pompei Magnus burada da kalmıyor. O bölgede Ermeni bir krallığı var. Ermeni krallığıyla ittifak kurup Pontuslara Partlara karşı mücadeleye girişiyor ki bu o sırada İran'ı yöneten Şahane'den. Ondan sonra ya bunlar bu arada muazzam başarılar. Yani bu dediğim gibi aslında Pompei Magnus'a da ayrı bir video çekebiliriz. Çünkü gerçekten o güne kadar Roma'nın gördüğü en muzaffer komutanlardan biri. Magnus denmesinin sebebi de bu işte. Yani büyük. Yani Magnus ünvanı Alexander'da yani İskender'de var. Bir de Pompei'ye veriyorlar. Şimdi Pompei dediğim gibi muhteşem bir savaşçı, berbat bir siyaset adamı. Pompei Magnus Brundizium dediğimiz bölgeden Roma'ya geri geliyor ve tekrardan orduyu terhis ediyor. Şimdi bu kadar muazzam ganimetle orduyla dönüyor olmasına rağmen bunu terhis ettikten sonra... Bu Brundizium denen bölge peki bugün nerelere denk geliyor? Çizmenin topuğunun oralar. Çizmenin topuk kısmı. Yani Allah'tan burası bu arada hani çizme şeklinde ki hemen hemen her bölgeyi rahatlıkla anlatabiliyoruz, tamam mı? Yani o çizmenin topuk kısmı, stilettonun uç kısmı, tamam mı? Yani orada orası bir şey. Ondan sonra zaten millet oyunu oynuyordur. Orada da görmüştür Brundizium'u. Orası çok büyük bir liman arkadaşlar. Ve gamerlar için tarih. Evet abi ve yani hani işte Yunanistan'ı da sefer yapacak. Ama şöyle bak. Emrah Safa Hoca Crusader Kings oynayarak çekiyor. İşte o da gamer zaten yani. Artık bu böyle abi. Yani tarihçiler gamer arkadaşlar. Abi bir de yani. Şu da var ama bence yani Pompei'nin sadece karizmasıyla alakası yok. Hatta senin dediğin gibi Jules Caesar demiş yani bu adam gücünün farkında değil. Daha doğrusu gücünü nasıl kullanacağını bilmiyor demek. Çünkü sen gidiyorsun bir düşman krallığı yıkıyorsun ve o düşman krallığının toprağını adamlarına bölüştürüyorsun. Senatonun yetkisi olmadan. Evet. Yani senatonun izni olmadan ve haberi olmadan bunu yapıyorsan zaten sen artık egemen bir siyasi aktörsün. Sen artık senatoya bağlı değilsin demektir. Yani bunu yapıp yani zaten bir kere bunu yapacağını önce sen şeyi kazandıktan sonra yani bu savaşları, muharebeleri kazandıktan sonra Roma'ya dönüp senatoyu ya şey yapacaksın, devre dışı bırakacaksın ya da kendine bağlayacaksın. Yani çok ama yani işte ne düşünüyor acaba? Yani hani ya şey yapalım. Bu işi demokratik bir şekilde çözelim mi? Yok demokratik değil abi. Adam eski Roma şeylerine, tahammüllerine bağlı bir asker abi. Yani sonuçta bu konuda babamın söylemiş olduğu müthiş var. Oğlum askeriz biz. Yani ölmeye gidiyoruz. Tamam mı? Sistematiğini onu bunu bilmeyiz. Bize bir şey yüklenir. Bize bir dava bir ülke yüklenir. Biz bunu uygularız. Şimdi ya, abi çok güzeldi ama bak şöyle bir olay var. Madem bu ülkeye sahip bu adam hala inanıyor abi Cumhuriyet'e. Mithridates'in yani Pontus Krallığı'nın topraklarını o zaman senatonun izni dahilinde olmadan nasıl dağıtabiliyor? Yani? Senatoya izin verdireceğini düşünüyor. Yani diyor ki ben buraları bağlı sonra hallederiz yani. Evet. Çünkü diyor ki buralardaki en güçlü general benim. Ben bana karşı gelemezler diyor. Bana karşı gelemezler. Beni kırmazlar. Beni kırmazlar. Kırarlarsa işte, da ordum var diyor. Bu askerlerin hepsi bende diyor. İşte orduyu da ama düşün yani terhis ediyor. Evet. Yani, adam o kadar güveniyor kendine demek yani bak muazzam bir ya bak bu adamın senatoyla alakası yok. Zaten Gaius Julius Caesar'ın bunu demesinin sebebi bu adamın senatoyla alakası yok. Senato yapısını bilmiyor. Senatoda nelerle uğraşacağını da bilmiyor. Zaten gelir gelmez hemen gelir gelmez senatoya bahsediyor. Diyor ki abi diyor ben bu Roma'nın birkaç katı kadar araziyi aldım. Bize ama kafama göre de dağıttım, tamam mı? Şimdi bu toprak reformunu gerçekleştirmenizi isteyeceğim diyor. Aristokratlar zaten Gaius Julius'un o sıradaki oluşturmuş olduğu toprak reformuyla halkçı yasalarla mücadele ediyor. Yani bu adamlar anormal derecede muhafazakarlar. Zaten söz konusu olan kendi hakları. Yani bırakır mı? Bırakmaz.
Bakıyorlar ne yaptı? Abi burada Pompei Magnus'un dönüşünü korkuyla bekliyorlar, tamam mı? Korkuyla bekliyorlar. Yani Cato diyor ki abi biz hep böyle geleni geçeni bekleyeceğiz mi diyor, tamam mı? Yani konsül Cicero diyor ki abi bırakmaz inşallah diyor. Tamam mı? İnşallah diyor. Yani tabii canım Allah o da yani. İşte Allah korkusu böyle şey. Evet, işte. Yani, peki abi bak şimdi 3 büyük ve güçlü adamdan bahsettik değil mi? Crassus, Julius Caesar ve Pompei. Caesar, Pompei. Peki bu adamların yolları nerede ve nasıl birleşiyor? Gaius Julius Caesar'ın dahisi bu abi işte. Bak yani mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün de böyle bir hikayesi var ya. Fatih Üşü Zorlu muydu? Kimdi? Bir tanesini ikna. Hani diyor ki ne hilafet nasıl kalkar falan filan. Olmaz öyle şey, mümkün değil. Ne cumhuriyeti kardeşim filan diye giriyor. Atatürk'ün yanına 15 dakika sonra abi cumhuriyet çok lazım. Hilafeti de aniden kapatmamız lazım filan. Yani bu tarz adamların olayı bu arkadaşlar. Şimdi Crassus'la Pompei Magnus yetmiyor, bir de birbirine düşman bu adamlar. Yani bu adamlar birbirlerini zaten sevmiyor. Yani Crassus'la Pompei Magnus'un düşmanlığının sebebi Spartaküs konusundan geliyor. Spartaküs'ün o zamanlardaki o isyanın bastırılmasındaki rolü Pompei Magnus'un üstlenmesine zaten Crassus ayar olmuş vaziyette. Bir de Pompei Magnus geliyor. Bu ikisi aslında aynı şeyi söylüyorlar. Bunların üçü de Popüler'in altında. Yani Popülist Parti'nin altında toplanmış adamlar. Parti. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. O dönemlerde Gaius Julius Caesar konsül seçiliyor. Ve konsül seçildikten sonra işte Biblikus mu ne öyle bir adama karşı bu şeyi yapıyor. Ve ikisi beraber eşkonsüller. O zamanlar bir konsül bir kişi olmuyor, 2 kişi oluyor. 6 ay biri 6 ay biri yönetecek bilmem ne falan filan gibi bir durum söz konusu. Sonra Sezar bakıyor, diyor ki abi ben hani hiçbir şeyi geçirmek istediğim hiçbir yasamayı bu işte Biblikus ve aristokratlar olduğu müddetçe geçiremeyeceğim. O yüzden bana dışarıdan yardım edecek bir adam lazım diyor. Ve diyor ki yani senatonun içerisinde nüfuslu, dışarıda askeri olan ya da asker çıkartabilecek adamlar bulmam lazım. Ve abi Crassus'la Pompei Magnus'u bir araya getirmeyi başarıyor. Bu iki adamı hani farz ediyoruz ki villasında bir araya getiriyor. Bu adamlara diyor ki abi hani bakın böyle parça parça olmayız ama üçümüz bir arada son derece güçlü oluruz diyor. Crassus muazzam derecede zengin. Pompei Magnus muazzam derecede ünlü bir general. Kendisi muazzam derecede halk tarafından sevilen bir o zamanlar siyasetçi. Yani daha general kişiliği ortada yok. Ve bunların adamın üçünü de ikna etmeyi başarıyor ve ilk olarak yani triumvirate dediğimiz triumvirliği kurmayı başarıyor. Bundan sonrası da zaten artık kendisi üçlü yönetimi. Üçlü ittifak. Üçlü ittifakı Roma'nın en karmaşık döneminin başlangıcı da bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Yani diyorsun ki koalisyon hükümeti kurmaya zorunda kalıyorlar. Koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalıyorlar. Bu koalisyon bu arada şöyle ama bir şey. Ama adına koalisyon demiyorlar. İttifak diyorlar. Bu arada bunu da şu şekilde yapıyor. Yani hani o güne kadar görülmemiş bir şekilde şöyle bir ittifak yapıyorlar aslında. Gaius Julius Caesar Pompei Magnus'a kızını veriyor. Ondan sonra hatta Pompei Magnus'un kızıyla da Crassus evleniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle üçgen şeklinde birbirine hısım akraba alıyorlar. Abi yani buna bu arada diyor. Hatta Cicero ile Cato. Bu arada hani aslında bu ikisi de var. Yani o dönemin en öne çıkan isimleri bunlar. Yani aynı zamanda Pompei Magnus'a, Crassus'a ve Caesar'a eklememiz gereken adamlar Cato ile Cicero kesinlikle. Bu adamlar diyor ki abi hani yaptığı şey aslında iğrenç falan filan diyor ama adamları tabii umurunda değil. Şunu da söylemem lazım. Pompei Magnus'la Livia yani kızı aslında bayağı iyi anlaşıyor. Livia'dan bir 20 yaş mı ne büyük Pompei Magnus. Ama iyi anlaşıyorlar. Aralarındaki evlilik gerçek bir aşk evliliğine dönüşüyor bu arada. Hani aralarındaki Pompei Magnus'la Caesar'ın birleşimi bu noktada da yani tam böyle bir aile birleşimi haline geliyor. Ve dediğimiz gibi güçlü bir triumvirate kurulmuş oluyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda Gaius Julius Caesar'ın konsüllüğü ve daha sonrasında da Galya valiliği kısımlarını anlatacağız. Ve Roma'da işler iyicene karışacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Onu da unutmayın. Esenlikler dileriz efendim.